Herkese merhabalar. Neden tek çare İzzet Güllü videosuna çok güzel yorumlar geldi. Fayda gören insanlar için o kadar seviniyorum ki size anlatamam. Amacım tam da buydu aslında. Bir şeylere ışık yakmak. Bu serinin ikinci videosunu çekmek istiyorum. Hem gelen sorulardan yola çıkarak hem de bazı noktaları daha fazla detaylandırmak istiyorum arkadaşlar. Kafanıza yatması için. Arkadaşlar öncelikle telkin şablonu konusu ve en iyiler listesi konusu. Bana telkin şablonumu soranlar oluyor veya İzzet Güllü'nün bendeki en iyiler listesini soranlar oluyor. Telkin şablonu aslında o kadar büyüteceğiniz bir şey değil. Benim bütün videolarımda zaten bu telkin şablonu var. Yani her videoda ben buna bir örnek veriyorum aslında. Sizi en çok etkileyen cümleleri bir kağıda yazın. Yani atıyorum değersizlik hissi diyelim. Buna yönelik bir şablon oluşturabilirsiniz veya panik atak yaşıyorsanız buna yönelik bir şablon oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Olabilir, ilgilenmiyorum, mutlaka olmalı. Kaçmıyorum, korkmuyorum, savaşmıyorum ifadeleri mutlaka olmalı. Benim telkin şablonum yerine sizin bunu oluşturmanız, bu yönde emek vermeniz, telkin şablonu oluşturabilmek için gerekli videoları izlemeniz, makaleleri okumanız, kitapları okumanız ve bu şablonu oluşturmanız veya en iyiler listenizi oluşturmanız size çok daha büyük fayda sağlayacaktır. Çünkü hem emek vermiş olacaksınız hem de sizi etkileyen ve ikna eden cümleleri belirlemiş olacaksınız. Bir de bu öğrenme sürecini hızlandırmak için mutlaka çevrenize de o yönde telkinlerde bulunun arkadaşlar. Olabilir, telkinini, normalleştirmeyi çevrenizden birisi size bir şey söylediği zaman mutlaka kullanın. Çok güzel öğrenirsiniz bu şekilde. Hatta İzzet Güllü'den bahsedin, videolardan bahsedin, öğrendiklerinizi aktarın, aile üyelerinize, sık görüştüğünüz insanlara bunlardan bahsedin. Aslında dinlediğimiz şeyi anlatınca daha da pekiştirmiş oluyoruz ve daha kolay öğrenmeye başlıyoruz. Daha çok içselleşiyor arkadaşlar. Bu anlamda en iyi öğrenme biçimi uygulamaya koymak. Arabanın her şeyini öğrendiniz. Gaz nerede, fren nerede, vites nerede, nasıl kullanılıyor, hız göstergeleri neler, bunların hepsini öğrendiniz. Şoför koltuğuna oturup mutlaka pratik yapmanız gerekiyor. Buna benziyor aslında arkadaşlar. Ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar çok ustalaşıyorsunuz aslında. Bir de arkadaşlar bunu uygulamaya koydunuz. Çok kısa süreli de olsa meyvesini almaya başladınız diyelim. Bu sizin için bir umut ışığı olmalı. Demek ki olabiliyor. Demek ki ben de herkes gibi yapabileceğim. Demek ki bu yöntem işe yarıyor. Daha çok uygulamaya koymam lazım. Demek ki algıymış. Hakikaten algım böyle bir değişir gibi olunca hakikaten bana bir iyi geldi ya. Yani demek ki ben bunu sürekli uygulamaya koysam, içselleştirsem, hayatımın her alanına yaysam etkisini daha fazla göreceğim diye düşünün. Kısa süreliğine de olsa bir etki gördüğünüzde gidin keyif çayı için arkadaşlar. Çok ciddi söylüyorum. Demek ki yöntem sizde işe yaramaya başladı. Algınızı olumlu yönde değiştirmeye başladı. Şöyle bir gülün, gülümseyin yani bunun bir tadına varın. Bundan aldığınız faydaya bir şükredin arkadaşlar. Şunu tüm samimiyetimle söylüyorum ki hayatta birçok şey sizin hangi açıdan baktığınıza bağlı. Yani algılama biçiminizle alakalı. Şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki. Ömrünü tekerlekli sandalyede geçiren insanlar var. Elleri kolları olmayan, tutmayan, ayağıyla yazı yazmayı öğrenmiş insanlar var. Bütün bunlara rağmen bizler eften püften sebeplerle etkilenecek, yıkılacak yer arıyoruz. Yöntemi doğru bir şekilde uyguladığınız zaman, her şeyi bir bütün olarak yaptığınız zaman algınızın değişmeme gibi bir seçeneği kalmıyor zaten. Yani siz ona hep belli bir seçeneği sunuyorsunuz. Bak bu yol, bak bu yoldayım, ben bu yoldayım. Değişmemesine imkan yok. Dönüşmemesine imkan yok. Zaten değişmese beynin işleyişine aykırı. Anlatabiliyor muyum? Değişmemesi mümkün değil. Sadece zaman fark edebilir. Ama değişim olur. Dönüşüm mutlaka olur. Lütfen bu konuda umutsuz olmayın. Bir de arkadaşlar zamanında panzehiri verin. Olabilir demeniz gereken yerde olabilir deyin. Mesela ben bir ara şöyle düşünüyordum. Ataklar beni yokladığı sırada ya da yoklayacak gibi olduğu sırada ben hemen şunu düşünmeye başlamıştım. Acaba ben neye olabilir demedim. Acaba neyi normalleştirmedim ki bir tehdit olarak algıladı beynim diye düşünüyordum arkadaşlar. O raddeye gelmeden, gelseniz de hiç önemli değil. Zaten o raddede de bir çözüm var. Tepkiniz belli. Fakat o raddeye gelmeden normalleştirme panzehirini mutlaka verin. O anda olabilir demenin, normalleştirmenin çok büyük katkısını göreceksiniz. Yani yılan zehrini verdiği an panzehiri verin. Sonrasında vermeyin. Hani zamanında tepki, doğru tepki. Bu kadar. Biz doğru tepkimizi veriyoruz. Gerisine karışmıyoruz arkadaşlar. Olay bu. Bir diğer mesele, çok fazla detaylarda boğuluyorsunuz arkadaşlar. Bütünü göremiyorsunuz. Mesela buna şöyle bir örnek vereceğim.
Bir resim var, tamam mı? Resmin tamamını bilmiyorsunuz. Gözünüze 1 santim yakından bakıyorsunuz. Resmin tamamını görebilmeniz mümkün değil. Çok fazla zamanınız alıyor. Aslında sizin yaptığınız şey bu. Çok fazla sorular sormak, çok fazla diplere inmek, derinlere inmek, konunun konuyu açması, çok fazla araştırmak eşittir bir resme 1 santim yakından bakmak arkadaşlar. Olayın detaylarında boğuluyorsunuz. İşte bu yüzden çözüme geçemiyorsunuz zaten. Ben şu resmi bir göreyim hele. Yani bir hepsini bir göreyim. Şurada ne varmış bunu da inceleyeyim. Şu dallar nereye ayrılıyor? Bu bir ağaç mı? Bu bir hayvan mı? Bu bir manzara resmi mi? Yani siz bunlarda aslında çok fazla vakit harcıyorsunuz. O nedenle diyorum ki çözüme gitmeye çalışın. Yani çözümü uygulayamıyorsunuz. Bir tane belirtiniz varsa internete yazıyorsunuz, bunu araştırıyorsunuz. Yani bir tez yazmadığınız kalıyor bu konuyla ilgili arkadaşlar. Çok basit mantıkla bakmayı öğrenmeniz gerekiyor. Kuş bakışı bakmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bu nasıl olacak? Normalleştire, o duyarlı zemini dönüştürdükçe, gerekli telkinlerinizi aldıkça, bunu hayatınızın birçok alanına yaydıkça zaten o resim böyle gitgide uzaklaşmaya başlayacak. Daha kuş bakışı bakacaksınız. Daha net göreceksiniz ve aslında yaşadıklarınıza güleceksiniz. Bu muydu diyeceksiniz arkadaşlar. Eğer bir şeyi araştırıp inceleyecekseniz araştırmanız şuna yönelik olmalı bence. Ben ne yapabilirim? Algısını değiştiren insanlar ne yaptı? Ne uyguladı? Örneğin benim midem mi ağrıyor şu anda? Mide ağrısına ne iyi gelir? Acaba nasıl besleneyim? Yani ben mide ağrısına oturup da neden kaynaklandığını değil, neler yapabilirime bakacağım. Az su içiyorsam suyu artıracağım. Beslenmemde bana dokunan bir şey varsa bunlara dikkat edeceğim gibi. Sonuç odaklı, çözüm odaklı. Bir diğer konu canlı tanıklarla ilgili sorular geliyor. Yani fiziksel belirtilerden bahsetmiyorsunuz. Diğer canlı tanıklar videolarını ne yapacağız? Yani biz bunu izleyelim mi? Fiziksel belirtilerle ilgili benim kastettiğim ana tema şu. Fiziksel belirtileri çok fazla araştırıyorsunuz arkadaşlar. Canlı tanıklara baktığımız zaman zaten birkaç canlı tanık haricinde diğerleri çok fazla fiziksel belirtilerden bahsetmez. Temel birkaç belirtiyi söylüyorlar. Genelde çözüm odaklı, yani ne yaptıklarına yönelik konuşuyorlar. Fakat bazı arkadaşlar videoların yorumlarına bütün şikayetlerini döşüyor. Yani hepsini yazıyor, ne varsa, bir çözüm yok. Sadece fiziksel belirtilerini sayıyor. Bunları yaşayan var mı? Bu kadar. Çözüm yok ortada. Ya da internetten araştırıyor. Bu batağa giriyor. Yine çözüm odaklı olamıyor. Benim burada kastettiğim şey aslında tam olarak bu. Yani fiziksel belirtileri araştırmayın, okumayın, başkalarının şikayetlerini okumayın derken kastettiğim şey tam olarak bu arkadaşlar. Canlı tanıklar aslında temel hepimizin bildiği şikayetleri söylüyorlar. Fakat bunları dinlerken de ay fiziksel şikayet söyledi, eyvah kodlanma oluşur mu diye dinlemeyeceksiniz. Bir önceki videoda üzerine çok fazla basmadım ama aslında çözümü söyledim. Dinlerken olabilir diyeceksiniz arkadaşlar. Bunu normalleştireceksiniz. Ha, demek ki o şikayet de olabiliyormuş, yani olabilir diyerek dinleyeceksiniz. Bunu ister sesli söyleyin, ister içinizden düşünün, normalleştirin, yani fayda almaya çalışın. Fiziksel belirti deyince de öcü muamelesi yapmayın. Sadece duyarlı bir zemininiz var. Bu duyarlı zemin var iken sabah akşam fiziksel şikayet araştırmayın diyorum. O fiziksel şikayetleri döşemeyin. Döşeyenlerin yorumlarını okumayın diyorum. Okusanız bile olabilir diyemeyeceksiniz. Yanılıyor muyum? Zaten hop oturup hop kalkıyorsunuz. Zaten duyarlı zemin var. Bu her zaman yapacağınız bir şey de değil. O zaman doktorlar hiç hasta muayene edemez. Düşünsenize, doktorsunuz, sabahtan akşama kadar millet fiziksel şikayet sayıyor önünüzde. O zaman doktorların doğrulamaması gerekir yani. Onlar için aslında normalleşmiş, insanileşmiş, onlar artık duyarsızlaşmışlar. Yani kastettiğim şey bu. Canlı tanık videolarını izleyin arkadaşlar. Sizin için çok güzel bir umut olur. Fiziksel şikayet sayıyorsa da olabilir deyin. Bunu normal görün. Çözümü idrak etmeye çalışın. Ya bu çözen insanlar ne yaptı? Ben de yapacağım ya deyin. Ben de yapacağım. Burayı umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Gerekirse tekrar dinleyin lütfen. Sizi etkileyen şey normalleştirememek. Okuduklarınız, izledikleriniz değil. Bunları aslında normal görmemek. Bununla bağlantılı bir diğer mevzu şu. Neleri dinlediğimize, kimleri izlediğimize dikkat etmek konusu kaçmak olmuyor mu demişler. Hayır arkadaşlar, bu kaçmak olmuyor. Neden? Kişinin zemini duyarlı. Artık bir şeyler dolmuş, taşmış. Ben biliyorum ki ne izlese, ne dinlese nem kapacak. Yani bunu normal görmeyecek. Daha çok sorunu ve sıkıntıyı besleyecek. Bir duyarlı zemin var ortada. Bunun dönüşmesini hızlandırmak için de belirli şeyleri izleme ve dinlemeyi kısıtlamamız gerekiyor. Hatta tamamen kaldırmamız gerekiyor. Ben buna bilinçli seçicilik diyorum arkadaşlar. Ya ben beynime her türlü bilgiyi sokmuyorum. Yarın öbür gün boş verip gideceğim şeyi, kulak ardı edeceğim şeyi ben niye dinleyeyim? Niye buna vakit ayırayım? Niye bu konuda seçici davranmıyorum? Ve bir de bunu kaçmak olarak değil, sürecin bir gerekliliği olarak düşünün. Biz burada algımızı değiştiriyoruz olumlu yönde. Bunun gerekliliği de zaten belli şeylerden uzak durmak. Yani yaptığımızın tersini yapmak. Yani bunu her gün yapılacak bir tempolu yürüyüşten farklı görmeyin.
Bunu her gün alınacak bir telkinden farklı görmeyin. Aslında çözümün bir parçası, kaçmak değil. Ne yaparsanız kaçmış olursunuz biliyor musunuz? Ay duygulardan bahsetti, hemen kapatmalıyım. Ay fiziksel şikayetten bahsetti, ay hiç duymamalıyım gibi davranmak, bunlar kaçmak oluyor aslında. Ama biz bunun bize katkısını anladıktan sonra çözümün bir parçası olarak görürsek zaten bu şekilde bakmayacağız. Zaten kaçmak ya da savaşmak olarak bakmayacağız. Biz zaten hiçbir şeyle savaşmayacağız veya hiçbir şeyden kaçmayacağız. Bir diğer konu, yöntemi genelleyememek. Ne demek istiyorum? Herkes kendi yaşadığı sorunun belirli, ayrı, spesifik bir çözümü olacağını düşünüyor. Halbuki böyle bir şey yok. Kişi bir türlü ikna olmuyor, sürekli sorular soruyor. Ben şöyle bir şey yaşıyorum diyor. Aslında çözümü videoda var. Fakat kendi durumuna uyarlayamıyor. Kendi durumunu farklıymış gibi görüyor. Farklı bir çözümü olduğunu düşünüyor herhalde. Yani ben buna bağlıyorum. Halbuki farklı bir çözümü yok. Yani yaşadığı durum aynı. Belirli bir çözümü var. Aslında hepimiz aynı gemideyiz. Hepimizin algı hataları var. Algı hatalarından dolayı ortaya çıkan belirli sonuçlar var. Kişi bunu kabul etmek istemiyor. Yani çözümü kendisine uyarlayamıyor bir türlü. Bambaşka bir şey duymayı istiyor herhalde. Ama bunun bambaşka bir çözümü yok. Çözüm normalleştirmek ve duyarsız bir zemin oluşturmak. O nedenle videoları izlerken mutlaka bir durup düşünün arkadaşlar. Yorum yapın, tahlil edin. Mesela dinlediğiniz şeyleri hayatınızdaki diğer alanlara genelleyin. Ben mesela neleri normalleştirebilirim diye düşünün. Demek ki ondan değil. Demek ki ben bu konuda bundan dolayı sıkıntı yaşıyorum deyin. Yani birebir sizin sıkıntınızı anlatan örneklerin olması imkansız. Çünkü herkes de farklı bir şekilde sirayet etmiş durumda ama çözüm aynı. Yani bir şey size ucundan gösteriliyorsa siz onun tamamını bir tahmin edin. Burada ne olabilir acaba? Ne anlatmaya çalışıyor olabilir acaba? Benim şöyle bir durumum var. Ben bunu benim durumuma nasıl uyarlayabilirim acaba diye mutlaka düşünün arkadaşlar. Bakın bunu birçoğunuz yapmıyor. Ben de başlarda yapamıyordum. Bir durun, oturun, düşünün yani. İşte o zaman özgürleşeceksiniz. Birçok şeyi fark edeceksiniz. Kendiniz mantık yürüttüğünüzde, kendiniz anlamaya çalıştığınızda ve emek verdiğinizde yarın öbür gün İzzet Güllü'nün videoları silinse bile, kitapları bir şekilde olmasa bile siz bunu içselleştirmiş olacaksınız arkadaşlar. Ona bağlı olmamış olacaksınız. Bunu içselleştirmeniz önemli zaten. Yarın öbür gün diyelim ki YouTube kapandı. Bir şey oldu. Kitapların basımı durdu. Siz de kitap almamıştınız. Makaleler falan silindi. İnternet yok ya. Hiçbir şey yok. Ne yapacaksınız o zaman arkadaşlar? Ay neydi diye düşüneceksiniz. Halbuki siz zaten öncesinde bunu yapsanız, öncesinde bir şeylerde mantık yürütseniz, öncesinde içselleştirseniz, her şeyi bir bütün olarak uygulamaya başlasanız, yani bu sizin rutininiz olsa o kadar üzülür müsünüz? Yani o kadar etkilenir misiniz? Hayır, etkilenmezsiniz. Zaten yöntemi biliyorum. Ben zaten öğrenmiştim dersiniz. Öyle değil mi? Bu açıdan bakarak lütfen uygulamaya çalışın. Her düşünmek de düşünmek değildir. Gerçekçi düşünmek bizim için burada önemli. Algımızı değiştirecek olan, tamir edecek olan şey bu. Yani biz bu durumları yaşamasaydık, artık dolup bir şeyler taşmasaydı, hatalı algılarımız için harekete geçmeyecektik. Algı o kadar her şey ki, algıyla o kadar her şey yönetiliyor ki bunların da farkına varmaya başlayacaksınız. Kitlelerin gittiği yoldan gitmeyi tercih etmeyeceksiniz. Belki mantıksız gelecek. Sorgulamayı öğreneceksiniz. Gerçekçi bakmayı öğreneceksiniz. Kendi doğrularınız olacak. Kendi bildiğiniz bir yol olacak. Aslında o yüzden diyoruz bu bir özgürleşme diye. Birçok şeyin algıdan ibaret olduğunu, insanların algıyla yönetildiğini ve algı tuzaklarını fark ederseniz o algı tuzaklarını siz düşmemiş olursunuz. Kimse sizi mantıklı bir neden sunmadan bir şeyin peşinden koşturamaz hale gelir. Zaten bir şeyleri fark ettikçe algınız değişecek. Algınız değiştikçe daha çok şey fark edeceksiniz ve bambaşka biri olacaksınız arkadaşlar. Bir başka konu korku mevzusu. Arkadaşlar korku bir duygudur. Korkularımız boş yere ortaya çıkmaz. Mutlaka bir amacı var. Bizi korumak için var. Dünyanın en sağlam binasında otursanız veya bomboş bir arazide olsanız, orada bir depreme yakalansanız, yaşayacağınız korku şiddeti ne olur? Bir de sağlam olduğundan emin olmadığınız bir binada oturuyorsanız, yaşayacağınız korkunun şiddeti ne olur arkadaşlar? Birinde kılınız bile kıpırdamaz belki, yaptığınız işe devam edersiniz. Ötekinde kaçmaya çalışırsınız. Yani canınızı kurtarmaya çalışırsınız. Bakın korku sizi korur aslında. Korku sizi önlem almaya iter. Ama biz korkularımızdan korkuyoruz. Korkularımızdan nasıl korkuyoruz peki? Bunu farkında olarak yapmıyoruz. Sürekli korktum diyerek, bunu anormal görerek korkuyoruz arkadaşlar. Halbuki korkabilirim, bu bir duygu, beni koruyor desek zaten olay orada bitti. Korkularınızdan korktukça devleştirirsiniz, gözünüzde büyür. Bir amaca hizmet ettiğini bilin ve bunu normalleştirin, yeterli. Korkularımız iyi ki var arkadaşlar gerçekten. Yani korku olmasa olmaz, zaten yaşanmaz. Korkunun olmadığı bir senaryoyu düşünün. Hiçbir şekilde harekete geçmezsiniz. Araç kullanıyorsunuz atıyorum. Kaza korkunuz yok. Ne yaparsınız? Kaza yaparsınız yani.
yani. Daha çok dikkatli oluyorsunuz. Bir de ölüm korkusu var işin içinde. Yani ölüm korkusu diğer korkulara göre daha derinlikli olduğu için, daha böyle içimize işlemiş farklı bir korku olduğu için bize bambaşka bir şeymiş gibi geliyor. Yani sürekli aklımızın belki bir köşesinde oluyor. Ne kadar çok önlem alırsak alalım, bir gün bunun başımıza gelme ihtimalini bildiğimiz için daha farklı bir korku, daha köklü bir korku olabiliyor. Bunun için tam olarak kendimi yeterli görmüyorum arkadaşlar, ama burada sadece şuna değineceğim. Mesela sizin yılan korkunuz var. Yılanı yılda kaç kere göreceksiniz mesela? Belki yılda bir keredir, iki keredir yani. Belki o bile değildir. Belki birkaç yılda bir göreceksinizdir, öyle değil mi? Dolayısıyla bu korku sizin böyle hayatınızda çok fazla yer etmez. Böyle bir riskli ortam olduğunda bu korkuyu siz hatırlıyor olabilirsiniz. Ama ölüm korkusu bunun gibi değil. Her an hayatın içinde, her an gelebilecek bir şey. Her an ihtimal dahilinde olan bir şey olduğu için daha köklü olmuş oluyor. İkisi de neticede bir korku. Şöyle bir senaryo düşünüyorum. Bize ölenlerin gittiği yeri gösterselerdi, böyle Full HD ekranlarda izletselerdi, ölenlerin çok güzel bir yere gittiğini, gittikleri dünyada mutsuzluğa yer olmadığını izletselerdi, yayınlasalardı naklen ekranlardan canlı bir şekilde, ölüm korkumuz olur muydu arkadaşlar? Hep birlikte herhalde anlaşırdık, ölmeye çalışırdık yani. Ölümün bilinmezliği var, sevdiklerimizi arkada bırakmak var veya sevdiğimiz birini bir daha göremeyecek olmak var. Var oğlu var. O nedenle ölüm korkusu biraz daha böyle fazlaymış gibi gelebiliyor. Daha köklü oluyor. Ancak yarın öbür gün hakikaten çok ciddi, ani bir fiziksel şikayetimiz olduğu zaman belki de korkmaya bile vakit kalmayacak arkadaşlar. Çünkü zaten beyin şarteli indirecek, sizi korumaya alacak, ya şoka sokacak ya bir şey yapacak. Yani kaza geçirenlerin hiçbiri hatırlamıyor farkındaysanız. Böyle çok ağır bir kaza, ölümden dönmüştür. Bu insanlar hatırlamıyor ne yaşadıklarını. Yani ne korkmaya zamanları kalmış, ne kaygılanmaya zamanları kalmış, ne panik atak geçirmeye zamanları kalmış. Beyin sizi korumaya alıyor aslında. Yani kişi hissetmiyor bile acısını. Bu yönden de bakmaya çalışın lütfen. Özetle hepsi aslında bizim algılama biçimimize çıkıyor. Bir diğer mevzu takıntı mevzusu. Benim gördüğüm kadarıyla takıntı olmayan şeyleri bile aslında insanlar takıntı diyor. Takıntı dediğiniz şeylerin gerçekten takıntı olup olmadığından emin misiniz? Yani önce ben size bunu sormak istiyorum. Çünkü bir şeyi takıntı olarak gördüğünüz zaman ona anormal bir isim vermiş oluyorsunuz ve onu daha çok büyütüyorsunuz. Halbuki belki gerekli bir şey. Mesela ben bazen size video çekeceğim zaman habire düşünüyorum, yani söyleyeceklerimi düşünüyorum, aklıma bir şey geliyor düşünüyorum. Unutmamak için hemen gidip not alıyorum. Uyumadan önce aklıma geliyor cümleler, ya kafamda sizinle kendi kendime konuşuyorum mesela. Ya da işle ilgili, mesela işte bir iş yapıyorsunuz. İşinizle ilgili sürekli şunu nasıl çözerim, bunu nasıl çözerim, ne yapabilirim diye düşünüyorsunuz. Yani siz bu düşünceden rahatsız olmuyorsunuz ama aklınıza başka bir düşünce geldiği zaman rahatsız oluyorsunuz. Yani baktığınız zaman o zaman bu da takıntı. İlla aklınıza sizin istediğiniz şeyler gelmek zorunda mı? Benim istemsiz de geliyor aklıma. Mesela bir fikir geliyor bazen. Bunu da videoda söylerim diyorum. Neden işinizin bir gerekliliği olarak günde 100 kere bile aklınıza gelen düşüncelerden rahatsız olmuyorsunuz da gün içinde 1-2 kere gelen düşüncelerden rahatsız oluyorsunuz? Her şey takıntı demeyi bir bırakın. Takıntım var demeyin. Düşüncenin her türlüsü beyine gelir gider arkadaşlar. Beyninizi bu konuda kısıtlayamazsınız, zincire vuramazsınız. Böyle bir şey mümkün değil. Beyin ya, bu beyin. Beyin düşünür zaten, düşünecek. Beynin aklına bir şeyler gelecek. Bu beyin. Adı üstünde beyin yani. Bu noktada lütfen hani rahatsız olacak bir şeyler aramayı bırakın. Çünkü ben gelen yorumlara bakıyorum. Hakikaten düşünme tarzında bir anormallik yok. Yani kim olsa aynı şeyi düşünür. Kim olsa o ihtimali düşünür. Ya buna takıntı diyemezsiniz. Zaten bir şey takıntı olarak gördüğünüz zaman onu gözünüzde büyütürsünüz. Duyarlılık gelişir ve ona hizmet etmeye başlarsınız. Yani düşünceye hizmet etmeye başlarsınız. Halbuki deseniz ki benim beynim böyle yaratılmış. Elbette ki aklına her şey gelecek ya beynimin. Belki bana faydası olacak, ya bırak gelsin. Belki bir şey ışık olacak. Bırakın aklınıza gelsin yani her türlü şey. Siz her aklınıza geleni eyleme dökseydiniz zaten ya dünya bambaşka bir yer olurdu. Kontrol yine sizde bakın. Aklınıza gelebilir ama kontrol, eylem kabiliyeti yine sizde. Aklınıza bir şey gelince beyin istemsiz olarak kollarınızı, bacaklarınızı yönetip de gidip onu yapmıyor. Böyle bir şey yok yani. Beynim çalışıyor deyin ya, beynime her türlü düşünce gelebilir. Benim beynim çalışıyor, ne güzel işte. Hafızam yerinde, kelime dağarcığım yerinde. Gelsin yani gelsin. Lütfen bunları anormal görmeyin. Bakın benim amacım sizin içinizi rahatlatmak falan değil. Size gerçek cevapları vermek ve yöntemi kendimde nasıl uyguladığımı göstermek. Birçok şeyin kayda değer olmadığını, takmaya değer olmadığını size fark ettirmek arkadaşlar. Çünkü beyniniz gerçekçi bilgiyi arıyor sizden, gerçekçi cevapları arıyor sizden. Bence bu yapamıyorum diyen arkadaşlar da aslında sürece içten içe güveniyorlar diye düşünüyorum. Yani çabalıyorlar aslında. Bakıyorlar böyle anlık, çok kısa 3-5 dakikada olsa etkisini gördüğünü hissediyorlar böyle ufak ufak. Sadece şunu atlıyorlar bu insanlar. Bunun bir sabır boyutu var ve istikrar boyutu var. Kişi istikrar boyutunu atlayınca rehavete kapılabiliyor. Sabır boyutunu atlayınca da her seferinde aynı tepkiyi vermekten yoruluyor.
Ben bunu her seferinde mi yapacağım? Niye geçmiyor? Niye olmuyor diyebiliyor. Yani aslında siz de sürece güveniyorsunuz. Yani biliyorsunuz bunu sizde işe yarayacağını biliyorsunuz. Çünkü zaten mantıklı geliyor size. O kadar soru soruyorsunuz, o kadar kendi durumunuzu spesifik sanıyorsunuz ama aslında düşünseniz cevapları bulacaksınız arkadaşlar. Bu sonuçlara siz de varacaksınız. Bunu siz de yavaş yavaş uygulayıp içselleştireceksiniz. İster istemez bu olacak. Bu kaçınılmaz bir son. Benim gittiğim yol belli. Sapaklar var. Ben o sapaktan sapmıyorsam, benim gittiğim yol belliyse başka bir seçenek zaten kalmıyor. Ben zaten başka bir seçenek bırakmıyorum. Aslında bu yaşadığımız durumlar bazı arayışlarımıza, bazı sorgulamalarımıza içten içe de olsa içimize sinmeyen bazı şeylere cevap oluyor arkadaşlar. Aslında derdimiz bize yol gösteriyor. Bu takıntı konusuna bir örnek daha verecek olursam. Mesela birçoğumuz ıslak terliğe basmak istemeyiz, öyle değil mi? Ayağımızda çorap varken. Bir gıcık oluruz yani, sevmeyiz ama kimse buna gelip de takıntı demez. Çünkü genel olarak insanların rahatsız olduğu bir şey ve kimseyi rahatsız etmez. Kabul görmüş bir şeydir, normalleşmiş bir şeydir, öyle değil mi? Bir insan ıslak terliğe basmak istemiyorsa ona saygı duyarız. Bunu normal görürüz ve buna takıntı demeyiz. Fakat birisi ard arda 3 kere elini yıkayınca buna takıntı diyoruz. Takıntı olduğunu düşündüğümüz için duyarlılık geliştiriyoruz. İçimiz rahat etmiyor. Daha çok yıkama isteği oluyor. Daha çok bu düşünceye hizmet ediyoruz. Farklı boyutlara gidiyor, titizliğe gidiyor vesaire vesaire. Bizim ayrılmaz bir parçamız oluyor. Biz nereye gitsek oraya geliyor. Yani ona hizmet etmek zorundayız sanki. Böyle oluyor arkadaşlar. Islak terlikte niye rahatsız olmuyorsunuz? Islak terliğe bastı diye rahatsız olana niye uzaylı gözüyle bakmıyorsunuz? Aynı şey arkadaşlar. Bakın algı, yani tamamen algı. Örneğin ben bir şey fark etmiştim. Ben mesela ağız şapırtısından çok rahatsız olan biriyim. O masada ağız şapırdatılıyorsa benim durasım gelmiyordu. Bir gün bir şey fark ettim. Kedilere zaten bayılırım ben. Kedi videoları da izliyorum. Kedinin bir tanesine mama veriyorlar. Kedi bir ağzını şapırdatıyor, var ya, böyle bir şey yok. Gözlerimi kapattım. Sese odaklandım. Aynı insan ağız şapırdatması. Yani hiçbir farkı yok. Sonra bunu bir insanın yaptığını düşündüm. Ses aynı ses. Hatta kedinin yaptığı 2 katı ses yani. Çok daha rahatsız etmesi gereken bir ses beni. Ama ben rahatsız olmuyorum. Kedi bana çok tatlı geliyor. Algı işte, algı. Değişen şey ne? İnsan yerine kedi. İnsan yapsa kaçacak delik arayacağım. Kedi yapınca özellikle izliyorum, hoşuma gidiyor. Bakın yani bunları fark ettikçe, hani diyorum ya genellemek diye, kendi durumlarınızı bir düşünün. Neden rahatsız oluyorsanız bir düşünün. Size bütün spesifik örnekleri kimse veremez arkadaşlar. Siz düşüneceksiniz. Ya ben bunu fark ettiğimde güldüm mesela. O nedenle diyorum ki bunlar balon, bunların bir havasını söndürmek lazım. Birçok algımız hatalı, bunları dönüştürmek lazım. Kapıdan gelse kapıyı kilitleyeceksiniz, bacadan girmeye çalışacak bacayı kilitleyeceksiniz, camdan girmeye çalışacak camı kilitleyeceksiniz. Her seferinde doğru tepkileri vereceksiniz. Eli boş döndü, eli boş döndü. Bir daha gelir mi? Hayır, gelmez. Kedi siz besledikçe gelir. Hiç önemi yok hangi şekilde geldiğini. Hangi şekilde gelirse gelsin ya, benim tepkim aynı kardeşim. Olabilir, ilgilenmiyorum. Bunu seriye bağlayın. Olabilir, ilgilenmiyorum. Bizim seri tepkimiz budur. Bir de arkadaşlar, panik atak yaşayanlar için kendimde de yaşadığım bir durumu söyleyeceğim. Her şekilde geliyor ya, bu habire böyle şansın deniyor yalancı kabadayı. En son almadıkça size iç sıkıntısı olarak gelebilir arkadaşlar. Bende de aynı şey oldu. Yani böyle bir içinize sıkıntı, hani daraltı, bunaltı verebilir. O zaman da tepkiniz aynı olsun. Yani içiniz sıkılabilir, çok normal. Lütfen arkadaşlar çok detaylarda boğulmayın. Zaten bir süre sonra bütünü görmeye başlayacaksınız. Aslında çok fazla önemsemediğimiz fakat sağlığımıza müthiş katkıları olan bir iki nokta daha var. Yeterince su içme konusu arkadaşlar. Lütfen 2 litrenin altına günlük düşmemeye çalışın. Yudum gün içinde su için. Bol su içmenin inanılmaz faydaları var. Ramazan ayındayız. Oruç tutanlarımız vardır. Bu kişiler de iftardan belli bir süre sonra başlasınlar yudum içmeye. Birden içmeyin suları. Yudum içmeye başlayın. 2 litrenin aşağısına düşmemeye çalışın lütfen sahura kadar. Günlük su ihtiyacınızı mutlaka alın. İçmek istemeyi beklemeyin lütfen. Su çok önemli. Birçok şeyi düzenliyor. Yani tansiyonu bile düzenliyor. Bir diğer konu nefes egzersizi arkadaşlar. İzzet Güllü'nün 3 egzersiz videosunu mutlaka izleyin ve her gün uygulayın. Hem nefes egzersizi var hem de eklemleri harekete geçirebileceğiniz egzersizler var. Ben bunları her gün yapıyorum. Başta zorlanabilirsiniz. Özellikle nefes egzersizinde. Çünkü karnınızı şişirerek derin bir nefes alıyorsunuz ve tutup birden bırakıyorsunuz. Bunu zaten yapmaya alışacaksınız. Bir diğer mesele yürüyüş mevzusu. Mutlaka her gün yürüyün arkadaşlar. Kısa aralıklarda da olsa yürümeye çalışın. Biraz tempoyu artırarak, hafif tempolu olacak şekilde mutlaka yürümeye çalışın. Aslında gerçekten her şey bir bütün bakın. Bir yer değişince, dönüşünce başka alanları da etkiliyor arkadaşlar. Bunu da göreceksiniz. Bugünlük video bu kadar olsun. Bu kıymetli vaktinizi bana ayırdığınız için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve desteklemek için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.